Bugün size ilginç bir kitap tavsiye edeceğim. Aslında kitabın yazarı benim dostum. Kendisini çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Fakat kitaplarını tavsiye etme konusunda biraz dikkatli olun. Hani dostu olduğu için, arkadaşı olduğu için tavsiye ediyor diye düşünülebilir. Ama öyle değil. Gerçekten öyle değil. Sema Soykan belki en son tavsiye ettiği Kıbrıs'ı anlatan çok önemli bir olay. Türkiye'nin şu anda nasıl bir tuzağın içine çekildiğini anlamanız lazım. Türkiye'nin Karadeniz'den, Marmara'dan sıcak denizlere inmesini engellemeye çalışanların Ege'yi Türkiye'ye kapatma ve Akdeniz'i Türkiye'nin Akdeniz'e çıkışını kapatma planlarını nasıl artık açıkça söylediklerini ve konuştuklarını görme ve anlama zamanı. O yüzden belki çok tavsiye ediyorum. Ama bugün onun bir romanını değil, öteki şeylerin tarihini size tavsiye etmek istiyorum. Alfa'dan çıkan bir kitap. Tarih, kültür, etimoloji, atasözleri, deyimler ve Galata meşhurlara dair bir kahve sohbeti. Bunun devam kitabı da çıkacak eğer vakit bulabilirse romanlarından Sema Soykan. Bir çay sohbeti diye. Bu kitapta bir takım deyimler nereden geliyor, tarihsel kökenleri, kültürler, atasözleri nereden geliyor, kaynakları neler, bunları anlattı. Kitabı daha basılmadan önce bilgisayardayken okuma şerefine nail oldum. Bendeniz Rize'de Osman ve Merih Terzi'nin misafiri olduğumuzda, Fındıklı'da daha doğrusu. Orada okudum. Çok uzundu. Dedim ki Sema bunu böl, ikiye ayır. Taşınamaz bir şey çünkü çok fazla, bu kadar büyük bir kitap olacak. O da böldü ve ikincisi de eğer dediğim gibi vakit bulursa yazacak. Daha doğrusu yazdı da işte ilgilenecek, düzeltecek diyelim. Bir kahve sohbeti. Öteki şeylerin tarihi. Neyi kastediyoruz? Kahve nereden gelir? Adı nerededir? Türkiye'ye nasıl gelmiş? Neden 40 yıl hatırı vardır diye başlıyor. Size ilginç bazı bölümleri okumak istiyorum. Ne olduğunu anlamanız için birkaç bir şey. Daniska. Hani bilmem nenin daniskası deriz da. Saçmalığın daniskası, en büyüğü. Yani şahikası, zirvesi deriz ya. İşte nereden geliyor? Daniska 12. yüzyıldan beri Polonya ile Almanya arasında ihtilaflara konu olmuş, iki ülke için adeta hırs mücadelesi haline gelmiş olan Almanca Danzig, Lehçe Gdansk şehrine kadar uzanmak gerekiyor bunu anlamak için diyor. Çünkü bir şeyin en uç noktası, en iyisi, en alası, en büyüğü anlamında kullandığımız Daniska, 1920 yılında kurulmuş olan Danzig serbest şehrinden türemiştir. Yani Danzig'den geliyor Daniska. Hiç aklınıza gelir miydi? Daniska'nın Danzig'den geldi. Meşhur Danzig koridoru vardır 2. Dünya Savaşı'nda da yol açan. Mesela Kolonya'nın Köln'den geldiğini birçok insan bilir. Hamburger'in Hamburg köftesi olduğunu birçok insan bilir. Amerikalılara şey yaparsınız, mal edersiniz hamburgeri ama aslında Alman, Hamburg. Oradan geliyor. Ve lepiska gibi saçları var. Şimdilerde çok kullanılan bir sözcük değil. Gençler bilmiyor olabilirler. Ama uzun, sarı, parlak renkte ipek gibi yumuşak saçlar için söylediğimiz lepiska, Almanya'nın sarı renkli ipekleriyle ünlü Leipzig şehrinden geliyor. Leipzig'i çok severim bu arada. İnanılmaz bir şey. Bir şato var ortasında. Müthiş, çok güzel gerçekten. Messina, İtalya'nın Messina şehrinden. Gin, İtalya'nın Cenova yani Fransızca Jean şehrinden. Fayans, İtalya'nın Firenze şehrinden. Denim, Fransa'nın Nantes şehrinden geliyor. Sema Soykan kitap boyunca bir sürü şeyi anlatıyor. Onu ona bağlıyor, onu bağlıyor. Keyifle bırakmak istemiyorsunuz elinizden, devam etmek istiyorsunuz.
Ve burada bir tuhaflık daha var. Pazarlara gidersiniz. Washington portakal, Washington portakal. Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu babası George Washington. Bu nasıl olur? Neden Türkiye'deki bu portakalın adı Washington, onun adı neden verilmiş? İşte efendim olay şöyle geliyor. Washington portakal cinsi orijinal adı Baha portakalıymış. İlk olarak İspanyollar tarafından Brezilya'ya götürülmüş. Brezilya'da 1870 yılında Birleşik Devletler başkentine bir düzine portakal fidanı hediye etmiş. Ancak iklimin elverişsiz olmamasından dolayı orada tutmamış. Ama paranın kokusunu alan Amerika durmamış, fidanları Kaliforniya ve Florida'ya göndermiş. Tutmuş ki hem de ne tutmuş, Washington'dan gönderildiği için de adı Washington portakalı olmuş. İspanya'dan Brezilya'ya, Brezilya'dan Washington'a, Washington'dan Florida ve Kaliforniya'ya. Kaliforniya'dan da ismi gelerek Türkiye'ye pazarcı amcalar bağırıyorlar. Washington, Washington portakal. Yazıyorlar Washington portakal. İşte böyle. Şimdi burada ilginç bir şey daha var. Napolyon kirazı. Allah'ım, yani Napolyon'un adı neden verilsin? Fransız İmparatoru Generali Napolyon'un adı neden verilsin kirazımıza bizim? Efendim aslında o öyle değil. O Napolyon değil. Fransız İmparatoru Generali Napolyon'la ilgisi yok. Sema Soykan anlatıyor. Bursa'da eski adı Apolloniatis veya Apollont olan Uluabat Gölü'nün çevresinde iri ve kıpkırmızı kirazlar yetişiyormuş. Lapodion, Uluabat Kalesi vaktiyle önemli bir askeri üs, sayfiye yeri ve ticaret noktasıymış. Osman Bey Marmara Denizi'nden Apollont'a ve oradan da Bursa'ya mal getiren ticaret erbabını kontrol eden mevkideki Lopadion Kalesi'ni ve etrafındaki verimli ovaları, sulak yaylaları görünce Lopadion'un adını Ulu Abad koymuş. Ulu abad etmekten doğru. Ulu abad, ovalık yer, bayındır, mamur manasında. Apollon'ta dilimiz dönmemiş, Napolyon olarak anılmaya başlanmış. Apollon, Napolyon. Bu kitabı çok severek okuyacaksınız. Elinizden bırakamayacaksınız. Çünkü bildiğiniz sözcüksel olarak değil ama konudan konuya atlama anlamında zihin akışı yöntemiyle yazılmış bir kitap. Zihin akışı Virginia Woolf'un kullandığı bir tekniktir. Zihnimiz cümleleri düzgün cümleler halinde düşünmez zihnimiz. Yani böyle cümle gibi bitik bitik böyle tamamlayıcı bir şey değil. Parça parça öyle düşünür insan zihni. Ben son dönemdeki genç Fransız şarkıcıları da çok seviyorum. Onlar da zihin akışı yöntemini kullanıyor. Böyle parça birbiriyle tutarsız gibi görünen ama tamamını düşündüğünüzde bir hikaye anlatan şarkılar söylüyorlar. Burada da benim zihnim de öyle çalışır. Yani parçadan parçaya, o konudan o konuya böyle çabuk dağılırım ben. Overdose durumu derler. Hani doz aşımı durumu vardır bende. Sema Soykan da burada zihin akışı yöntemiyle ona, o da bana bunu hatırlattı, bu da bana onu hatırlattı, o da bana onu hatırlattı. Oradan oraya gidiyor. Siz de çok severek okuyacaksınız. Hararetle tavsiye ediyorum. Sema Soykan'ın Öteki Şeylerin Tarihi bir Kahve sohbetini Alfa Yayınlarından çıktı dediğim gibi. Mutlaka okuyun, çok seveceksin. Sevgili Sema, sen de hadi kahve tamam artık, bir de çay sohbetini de yaz da biz de devam kitabını da okumuş olalım. Çok zevk alacaksınız, garanti ediyorum.